orada gördüğümüz odalardan bir tanesine girdim. Tünel ilerlere doğru devam ediyor. Kapatılmış bir giriş var. Şöyle baktığınız zaman burası aslında kapatılmış. Bu otların arasından şöyle bir çıkış yapalım. Evet. Biraz fazla da diken var. Bu bölgede UFO vakalarının oldukça fazla olduğu söyleniyor. Bugün Poyraz köyündeyim. Poyraz köyü geçtiğimiz haftalarda videosunu yaptığımız Garipçe köyünün hemen karşı kıyısında bulunuyor. Yani Boğaz'ın bir tarafında Garipçe köyü, diğer karşı yakasında Poyraz köyü bulunuyor. Arkamda gördüğünüz tarihi yapı ise Poyraz Kulesi. Poyraz Kulesi'nin etrafında dolaştığımda aynı Garipçe Kulesi gibi aynı yapıya sahip. Muhtemelen Boğaz'ın bir yakasını Garipçe Kulesi korumuşken diğer yakasını da Poyraz Kulesi koruyordu. Birazdan kulenin içinde incelemelerde bulunacağım. Acaba Garipçe'deki gibi yapı aynı mı? Biliyorsunuz Garipçe Kulesi'nde altında bir dehliz vardı. Kule boyunca oval şekilde devam eden bir dehliz vardı. Bakalım bu dehlizde Poyraz Kulesi'nde mevcut mu? Şu an kulenin giriş kısmındayım. Arkamda gördüğünüz İstanbul 3. Köprüsü. Yani kulenin ne kadar hakim bir tepede olduğunu anlayabiliyoruz. Aynı şekilde Garipçe Kulesi de Poyraz'ın hemen karşısında hakim bir tepedeydi. Muhtemelen karşıdaki örneği gibi hemen buradan girerek oval bir dönüş yapacak ve buradan çıkış yapacağız. Burası biraz önce bahsettiğim girişlerden biri. Şöyle baktığınız zaman yer ile tavan arasındaki yüksekliği anlayabiliyorsunuz. Benim boyum yaklaşık olarak 1.78. Yani buranın da girişinde 1.80 olarak düşünebiliriz. Tabi tabana toprak dolmuş. Toprağın ne kadar doldurduğunu bilemiyoruz. O yüzden yüksekliği tam manasıyla bilmemiz zor. Böyle tünele giriş yaptım. Şu an tünelin ağzındayım. Duvarları incelediğimizde bir oval şekilde tünel yapısı mevcut. Burada göstereyim size de. Hemen karşıda şöyle şurada bir oda görünüyor. Tünel böyle devam ediyor. Tabii içerisi oldukça çöp dolmuş. Burası bir havalandırma deliği.
orada gördüğümüz odalardan bir tanesine girdim. Dikkatimi çeken bir şey var. Böyle sanki ortada bir bölünmüşlük var. Acaba burası hava akışının sağlanması için mi kullanılmıştı? Ya da yağmur suları burada engelleniyor muydu? Bilemiyorum. Şöyle siz de görün. Şöyle. Bir kanal devam ediyor. Oda boyunca devam ediyor. Buranın önünde daha önceden bir sıva var mıydı yoksa böyle açık mıydı? Onu da bilmiyoruz. Fakat herhangi bir sıva belirtisi görünmüyor. Yok, burası sıvalıymış. Çünkü şöyle karşıya baktığınız zaman burası böyle duvarın içinden devam ediyor. Aynı şekilde duvarın tamamında ince bir sıva tabakası var. Şöyle şuradan da anlaşılacağı gibi ince bir sıva tabakası. İçerilere doğru biraz daha devam edelim. Tabii toprakta zamanla dolduğu için oldukça dar. Buraya da çöp dolmuş. Böyle devam ediyor. Tünel bu şekilde devam ediyor. İçerisi oldukça sıcak. Bir de bugünkü çekime tek geldim. O yüzden böyle kamerayı elimde sürekli tutmak zorunda kalıyorum. Şöyle hemen burada da görebileceğiniz bir havalandırma deliği var. Şöyle oraya odaklandığım zaman içerinin havasını bu şekilde sağlıyorlarmış. Böyle baktığımız zaman duvarlarda yeşil yosunlanmalar olmuş. Bu bir metal belirtisi de olabilir. Oksitlenme de olabilir. Ya da yağan yağmurlardan oluşmuş yosunlanma da olabilir. Tabi detaylı incelemeden sonra bunlar belli olur. Aynı şekilde şurada da islenmeler oluşmuş. Yere baktığım zaman toprakta ateş kalıntısı da var. Yani bu islenme burada yakılan, daha sonraki dönemlerde yakılan ateşlerden dolayı olmuş olabilir. Gündüz aydınlatması buradaki havalandırma deliklerinden sağlanıyorsa gece aydınlanma burada nasıl sağlanıyordu? Bunun için duvarda nişler olmak zorunda. Fakat girdiğimden bu yana duvarda herhangi bir niş göremedim. Biraz daha ilerleyerek bu nişlerin olup olmadığını göreceğiz. Böyle bu şekilde tünel ilerlere doğru devam ediyor. Aynı Garipçe Kulesi'nde olduğu gibi tünel tam bir oval çiziyor. Havalandırma delikleri Garipçe Kulesi'ndeki gibi şöyle yukarılara bakıyor. Fakat genişlik olarak Garipçe Kulesi'nden
biraz daha geniş olduğu söylenebilir Poyraz Kulesi'nin. Biliyorsunuz Garipçe Kulesi'nin altında bir kat daha olduğunu tespit etmiştik. Acaba buranın da altında bir kat daha bulunuyor mu? Bunun kararını içeriden veremiyoruz göründüğü kadarıyla. Fakat dışarıda kulenin dışında bir inceleme yapacağız. O zaman bakalım bir ikinci kata rastlayacak mıyız? Şu an tünelin çıkışına geldim. Aynı Garipçe Kulesi'nde olduğu gibi şu ışığı bir kapatalım. Aynı Garipçe Kulesi'nde olduğu gibi tam bir oval çizerek tünelin çıkışına geldim. Dışarıda bahsettiğim giriş yaptığım yerin hemen karşısından çıkış yapıyorum. Garipçe Kulesi'nde gördüğümüz gibi burada benzerlikleri de görüyoruz. Hemen şu karşıda kapatılmış bir giriş var. Şöyle baktığınız zaman burası aslında kapatılmış. Garipçe Kulesi'nde de bu benzer bir kapatma söz konusuydu. Buralar acaba neden kapatıldı? Burası da alt kata iniyor olabilir mi? Burası biraz otlarla kapanmış. Uzun zamandır kimsenin buraya giriş yapmadığının kanıtı olabilir. Şöyle göründüğü üzere otlarla kapanmış. Bu otların arasından şöyle bir çıkış yapalım. Evet. Biraz fazla da diken var. Hop. Aynen. Şöyle arkamda gördüğünüz İstanbul Boğazı'nın hemen girişi. Şimdi kulenin tepesine de çıkış yapacağım. Oradan da hakim konumunu sizlere göstereceğim. Kulenin bu kısmından giriş yaptım. Böyle dışarıdan anlatmak gerekirse şöyle bir içeride oval çizdim ve şu otların arasında gördüğünüz tünel girişinden çıkış yaptım. Hani biraz önce bahsettim ya, burası oldukça hakim bir tepede diye. Şöyle hakim tepeyi sizlere göstereceğim. Aynı Garipçe Kulesi'nde olduğu gibi Poyraz Kulesi'nde de şöyle havalandırma delikleri bulunuyor. Böyle devam ettiğimiz zaman burada bir havalandırma deliği daha var. Şöyle mazgallar Garipçe Kulesi'nin birebiri konumunda Poyraz Kulesi. Gördüğümüz mazgallar buradan gözetlemeler yapılmasını sağlıyordu.
Şöyle Poyraz Kulesi'nin etrafında bir patika yol devam ediyor. Bu şekilde yine şöyle sık ormana doğru patika yoldan devam ediyoruz. Evet. Burası oldukça sık bir orman. Tabii senelerdir kimseciklerin buralara gelmemesi o ormanı kendi halinde büyütmüş. Buradan şöyle devam edersek kulenin diğer tarafına ulaşacağız. Evet. Buradan kulenin yan tarafına geldik. Oldukça fazla ağaçlar ve orman kapattığı için bir ikinci kat var mı yok mu tespit edemedim. Poyraz Kulesi'nin hemen aşağısında Poyraz Kalesi bulunuyor. Tabii Poyraz Kalesi zamanla yapılan restorasyonlardan oldukça bozulmuş durumda. Ben biraz önce bir giriş yaptım. Fakat ayrıntılı incelemeyi bir sonraki videoda yapmayı düşünüyorum. Orası çünkü oldukça gizemli bir havası var. Sanki böyle hayalet bir şehrin içinde yürüyormuşsunuz gibi. Karanlık ortamlar, tabii yapılan restorasyonlar ile oldukça değişmiş. Eski Ceneviz Kalesi görünümünden şu anda eser yok. Karadeniz'in İstanbul girişini gördüğünüz bu kule koruyordu. Peki bu kulenin amacı sadece geçen gemileri korumak olabilir mi? Bu bölgede UFO vakalarının oldukça fazla olduğu söyleniyor. Özellikle Karadeniz'e bakan tarafta, yani Karadeniz tarafında uçan cisimlerin göründüğü söyleniyor. Acaba Poyraz Kulesi ile Garipçe Kulesi UFO vakalarını gözlemlemek için yapılmış olabilir mi? Bilemiyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.